Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzun konusu sisli havalar. Sisli havalarda Orta Şerit TV nelere dikkat ediyor, neler yapıyor? Bu videomuzda bunu inceleyeceğiz. Ben yine arabayı kullanırken içimden düşündüklerimi dışarıya yansıtarak, içimden geçen şeyleri sesli şekilde sizlere aktararak yine bir video gerçekleştireceğim. Beni videolarımı izleyen arkadaşlar yanlış algılıyorlar. Öncelikle o konuda uyarıda bulunayım. Ben eğitmen değilim. Sizler gibi normal bir sürücüyüm. Sadece yolda yaşadıklarımı paylaşıyorum arkadaşlar. Yani benden çok fazla bir şey beklemeyin. Eğer ki videolarımı izlerken yanlışlarımı fark ederseniz yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Ben de kendimi geliştirmek isteyen sizler gibi normal seviyede eğitimi olan bir sürücüyüm. Haydi bakalım videoya başlayalım. Şimdi orta şeritte direkt hemen karşımıza dörtlü açık bir araba çıkıyor. Arkadaşlar sisli havaların ilk kuralı. Bakın sakın dörtlerinizi açmayın. Çünkü sis zaten mevcut olan, bunu hepimiz görüyoruz. Hava zaten sisli. Sisli havalarda sadece sis lambaları açılmalı. Çünkü bir de öngöremediğimiz tehlikeler var. Yani o arkadaşın önünde işte kaza yapmış bir araba, yere düşmüş bir lastik, herhangi bir şey olsa, şu an bu arkadaş şerit değiştirecek olsa sinyal veremeyecek veya önünde tehlikeli bir durum olsa bana dörtlerini açıp uyarıda bulunamayacak. Yani bu adam benim önümde yolun ilerisi için bilgi toplayan bir adam derken şimdi bir de hızımı yani beni fark ettiği için hızını arttırmaya başladı. Ben onu normal şartlarda rahatlıkla sağından geçebilecekken hızlanmaya başladı. Şimdi ona sinirlenip ben sağdan geçmeyeceğim. Normalde beni biliyorsunuz. Ben sağdan basıp gidiyorum ama şu an sol taraf hızlanmak için daha güvenli. Çünkü ileriyi göremiyorum derken bakın gördünüz mü? Sağ tarafta tır varmış. Şimdi ben bu arkadaşa sinirlenmiş olsaydım o tırla kafa kafaya denk gelecektim ve bakın ikinci hatası uzunları açık. Ben şimdi aynama baktığım zaman, dikiz aynama ya da yan aynalarıma baktığım zaman aynamda sadece büyük bir tane ışık patlaması görüyorum. Yani onun haricinde başka hiçbir şey göremiyorum. Diğer arabaların ışıklarını gizliyor. Şimdi bu beni etkileyen kısmı, bir de onu etkileyen kısmı var. Uzunlarınız açık olduğu zaman göremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sis demek benim bildiğim kadarıyla su taneciklerinden oluşuyor bu yapı. Siz uzunları açtığınız zaman ışık patlaması, ileride ışık patlıyor ve siz ona doğru arabanızı sürüyorsunuz. Bu şekilde yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bu sürücü benim gözümde tehlikeli bir sürücü olduğu için mümkün olduğunca hızlanıp ondan uzaklaşmaya çalıştı. Ve şimdi tekrardan 95 ile yolculuğumu yapabilirim. Sisli havalarda ben mümkün olduğunca sabit hız ve sabit şeritle gidiyorum. Ve mümkün olunca sağdan git kuralını her fırsatta uyguluyorum. Fakat bunu uygularken bakın özellikle beni takip eden arkadaşlarım ben trafikte güçlü olmasını istiyorum. Bu videoları çekmemin sebebi de özellikle kızım olduktan sonra ileride belki sağlığım saatim yerinde olmazsa belki kızım da benim videolarımı izleyerekten yani kızıma da araba kullanmayı öğretmiş olurum belki hissiyle. Bu videoları çekmek böyle çekerken onu hissediyorum. Bugün başka genç arkadaşlar faydalanıyor ama yarın öbür gün halen arabalar asfaltta gidiyor olursa kızım da bu videoları izler ve belki sağlığım yerinde olursa canlı öğreteceğim tabii ki ama sağlığım yerinde olmazsa en azından bu videoları izlesin ve kızıma 18 yıl sonra 20 yıl sonra yine araba kullanmayı öğreten kişi ben olayım. Neyse videomuza geriye dönelim bakalım. Evet, deminki problemli araç tekrardan yanımızda. Seni 85 ile giderken solluyordum. İzin vermedin. Sonra seni sollamak için 110, 120. Sonra 95'in altına da düşmedim. Yani 85 nere, 95'ler nere değil mi? Sen tekrardan benim önüme niye geliyorsun ki yani? Ben bu arkadaşın bana gıcık olduğunu düşünüyorum şu an. Yani kendi kendime gelin güvey olduğumu düşünüyor olabilirsiniz ama bence bu arkadaş bana gıcık oldu. Neyse. Ben şimdi videoma geriye döneceğim. Şimdi sisli havalarda dörtlerinizi açtığınız zaman bakın sola dönecek olsanız nasıl sinyal vereceksiniz arkadaşlar? Ya bu durum tehlikeli değil mi? Bunu düşünemiyor musunuz? Bak arkadaş mesela sol şeride çıktı şu an. Bu sisli havada uzunları açık olduğu için direkt gözüküyor ne yaptığı zaten. Bak kamyonun ışığını bile neredeyse gizlemek üzere. Sisli havalarda uzunlarınızı açtığınız zaman arkadaki ben aynama baktığım zaman benim için güvenlik tehdidi oluşturuyorsunuz. Diğer arabaların ışıklarını saklıyorsunuz.
Şu an senden daha büyük arkada kamyon olmasına rağmen, yani sen mi kamyonsun, diğer arabalar mı kamyon? Ben nasıl anlayacağım mesela? Arkadan bana doğru bak, yanından mesela senden daha hızlı araba geliyor ama neredeyse gözükmüyor mesela. Çok yanlış bu yaptığınız hareketler. Üstüne yetmiyormuş gibi. Allah'ım ya, bak ne güzel bu Duster arkadaş, ne güzel düzgün kullanıyor. Bak azıcık ileride bir tane stop lambası bulmuş kendisine ve onu takip ediyor. Orta şeritten gitmelerini doğru bulmasam da sonuç olarak kendisine güvenli bir alan yaratmış. O öndeki arabayı takip ediyor. Böyle durumlarda sağ tarafta eğer ki kendinizi güvende hissetmiyorsanız, zaten orta şeritte dolu olduğu için mecburen ortadan gitmeye devam edin. Bakın mesela bu Kango'da önünde bir kırmızı ışık yakalamış ve o da onu takip ediyor. Buraya kadar her şey çok iyi, fakat bakın yine dörtleri açık bir araba var. Şimdi ileride tehlikeli bir durumu fark etsen, sen arkadaki iki tane, o birisi Kango'ydu, diğeri de yine büyük bir arabaydı. Yani sonuç olarak frenleri çok iyi çalışmayacak iki tane araba var arkanda. Sen arkandaki kişileri nasıl uyaracaksın? Ve şimdi yine aynı muhabbet oluyor bakın. Al, diğer beyaz da burada. Şimdi ben bu siyah arabayı normalde sağından geçebilecek bir hızda gidiyorduk. Normal rahatlıkla sağından geçebilecekken yine hızını arttırmaya başladı. Ve karakterler aynı gördüğünüz gibi. Yine sisli havada, dörtlüleri açık. Yani bu konu için bilgisi yetersiz, sisli havada nasıl araba kullanması gerektiğini bilmeyen kişiler hem dörtlerini açıyorlar, yetmiyor. Orta şeridi işgal ediyorlar, yetmiyor. Ben düzgün kullanmak istiyorum ama bana dert oluyorlar. Benim için sürekli, ben şu an yolumda kaç kilometredir güvenli bir alan oluşturamadım. İstesem oluşturamaz mıydım? İstesem o demin orta şeritte güvenli sürüyorlar dediğimiz arabaları takip edip gidemez miydim? Gidebilirdim ama trafikte sürücüler neler yapıyorlar diye ona bakacağız. Şimdi yine aynı şekilde ben bu arabayı solundan sollayacağım. Sakın sinirlenip sağından geçmeyin. Normalde hızınız ve şeridiniz sabitken, yani deminki pozisyonda bu arabayı benim sağından geçebilmem yasak değil. Geçebilirsiniz. Fakat sisli hava, ileriyi görmüyorsunuz. Ya bu beyaz araba yine burada. Allah'ım ya Rabbim, sen bana sabır ver ya. Bak yine aynama bakıyorum, arkada hiç kimseyi göremiyorum. Ya tebrik ederim abi ya. Bu arada ben artık trafiği incelemeye başladım. Hızlıyız. Sakın sisli havalarda bu kadar hız yapmayın. Çünkü hem yerler ıslak, hem de önünüze bir engel çıkarsa, Allah korusun, araba kontrolden çıkarsa kontrol edebilecek misiniz? Yani şu an buradan itibaren beni sorgulamayın. Trafiği inceliyoruz, tamam mı? Bakın bu arkadaşın sağı uçsuz bucaksız bomboş. Önünde uzunca bir süre boşluk var ve sağa geçmiyor mesela. Halbuki sağa geçse sağdan da güvenli şekilde süren bir tane araba varmış mesela. Ama orta şeritten gitmeye devam ediyor. Neyse. Şimdi senin önün boş mu ona bakalım mesela. Dörtlülerin açık, yanlış. Kamyonet vasfında bir arabasın, keşke sağdan gitsen. Takip ettiği hiç kimse yok. Sağdan yola katılanlar var. Bu sebeple ortaya, hatta sola geçmemiz gerekiyormuş. Galiba videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Çünkü hem trafik yoğunlaştı, hem de verebileceğim, yani benim sisli havalarda kullandığım tüm taktikleri sizlere aktardım. Bakalım işlenebilecek bir konu bulabilecek miyim diye, ama galiba videoyu sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar, dikkat edilmesi gerekenleri baştan hemen sıralayalım. Bakın ne güzel, dörtleri açık değil. Dörtlerimizi kesinlikle açmıyoruz. Uzunları açık değil, sisleri açık, çok güzel. Bakın burada birbirleriyle güvenli bir alan yaratmışlar. Ya sizler var ya, süpersiniz. Sadece sis lambaları ve sis farları açık. 10 numarasınız siz ya. Tam videonun kapanışına çok güzel denk geldiniz. Bu 3 sürücüyü de tebrik ediyorum. Bir de üstüne sağdan gitseydiniz var ya. Al işte. Şimdi bu güvenli sürüş yapan 3 tane arabayı bakın. Bu aradaki arkadaş dörtlerini açarak zora soktu mesela. Evet. Kendinize böyle güvenli bir alan bulup onları takip etmenizi tavsiye ederim.
sağdan gidenler. Sizlerin güçlü olmasını istiyorum. Trafikte size eziyet etmeye çalışanlar olacak. Sizin yanlış olduğunuzu düşünenler olacak. O yüzden size selektör, korna veya böyle gaza frene basma gibi hareketler yapacaklar. Arkadaşlar, gerekirse yolun sağına geçin. 30 saniye sosyal medyada gezinin, yolunuza sonra tekrardan çıkın. Yani benim yaptığım gibi o beyaz arabaya tav olup da hızlanmaya çalışmak yerine tam tersi bırakın, gitsin. Siz onun arkasından gidin. Çünkü arabalarda farklı hayatlar yaşanabiliyor. Kimi arabayı yaşlı teyze kullanıyor, kimi arabayı genç ehliyetini yeni almış bir kadın veya erkek kullanabiliyor. O yüzden arabalardaki hayatları bilmiyoruz ve bizim yapacağımız kaza yanlışlıkla gidip işte arabamız kontrolden çıkıp da yanlışlıkla gidip onlara da çarpabiliriz. O yüzden sadece trafikte kendimizi riske atmıyoruz. Diğer arabaları da riske atıyoruz. Mümkün olduğunca güvenli süreceğiz ve diğer insanlara sinirlenmeyeceğiz. Sinirleneceksek bile, bakın ben iki kere orta şeritteki adamlara sinirlenip gaza bassaydım sağ şeritteki tırlarla denk gelecektim. Zor durumda kalacaktım. Ne yaptım? Sinirlenmedim. Gereksiz yere de olsa şerit değiştirdim. Sol şeride çıktım. Hızlanmamı o şekilde gerçekleştirdim. Neyse bakalım. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Haftada bir bu tip bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.